Bu sunumda görme kavramını perspektif, açısal çözünürlük ve engeller bağlamında ele alacağız. Üste düz zemin, altta eğimli zemin örnekleriyle aynı yükseklikteki cisimlerin mesafe arttıkça nasıl küçüldüğünü ve görüş alanımızdan nasıl çıktığını adım adım inceleyeceğiz. Bu slaytta yer alan ayetler, görmenin yalnızca fiziksel bir süreç olmadığını, aynı zamanda hakikati ayırt etme sorumluluğu taşıdığını vurguluyor. Bilgi sahibi olmak ile olmamak arasındaki fark, ilerleyen teknik açıklamaları anlamamız için zihinsel bir çerçeve sunuyor. Görme kavramını açısal boyutta ele alıyoruz. Mesafe arttıkça cisimler küçülür, küçülen cisimler ise belirli bir eşiğin altında kaybolur. Bu kaybolma sürecini, görüş alanındaki sıkıştırma oranı, perspektif içindeki küçük engeller ve ışığın yukarı doğru kırılması başlıkları altında sistematik olarak inceleyeceğiz. Burada 3 temel ilkeyi detaylandırıyoruz. Birincisi, nesneler uzaklaştıkça görüntü boyutunun mercek geometrisiyle orantılı olarak küçülmesi. İkincisi, açısal çözünürlük sınırı nedeniyle küçülen nesnelerin artık seçilememesi. Üçüncüsü ise mesafe arttıkça bu küçülmenin kaybolmaya dönüşmesini açıklayan ikincil etkiler. Bu slide, mesafe arttıkça nesnelerin kaybolmasını özellikle batan cisimler üzerinden örneklendiriyor. Zemin veya tavan boyunca sıkıştırma oranı değiştiğinde ufuk kaçma noktası oluşuyor ve nesneler bu çizginin ardında ufuk boşluğuna batıyor. Böylece aynı yükseklikteki nesnelerin neden farklı oranlarda kaybolduğunu görebiliyoruz. Işığın yukarı doğru kırılması, uzak nesnelerin görünümünü ciddi biçimde etkileyen ikincil bir faktördür. Sıkıştırma ve genişletme etkileri, görüntünün alt kısımlarını aşağıya çeker. Aşağı serap durumunda ise gerçek ufuktan daha aşağıda sahte bir ufuk oluşur ve uzak manzara bu ayna bölgesinde yansımış gibi görünür. Standart kırılma modelinde ışığın belirli bir oranda yukarı doğru büküldüğü varsayılır. Bu, özellikle deniz üzerindeki gözlemlerde nesnelerin beklenenden daha uzun mesafelerde görülebilmesini açıklar. Slayttaki hesaplamalar, eğrilik varsayımlarının kırılma etkisiyle nasıl karışabildiğini ve yanlış yorumlara yol açabildiğini göstermektedir. Bu özet slide, görme kavramının 3 ana sonucunu tekrar hatırlatıyor. Mesafe ile küçülme, küçülme ile kaybolma ve bu kaybolmanın sıkıştırma, perspektif engelleri ve kırılma ile nasıl hızlandığı. Devam eden slaytlarda her bir başlık için hem geometrik hem de deneysel örnekler göreceğiz. Burada nesnelerin uzaklaştıkça küçülmesini mercek modeliyle ilişkilendiriyoruz. İki ışın olmadan görüntü oluşmadığını, açısal çözünürlüğün ise 1,22 LD formülüyle sınırlandığını görüyoruz. Alt kısımdaki gemi fotoğrafları, mesafe arttıkça alt bölümlerin çözünürlük sınırı nedeniyle nasıl kaybolduğunu pratik olarak gösteriyor. Bu slide, ufukta birleşme noktasını koridor örneğiyle açıklıyor. Göz seviyesinde zemin ve tavan çizgileri perspektif içinde tek bir noktada birleşir. Gözlemcinin yüksekliği değiştiğinde alt ve üst alanların sıkıştırma oranı da değişir. Böylece hangi çizgilerin önce kaybolacağını ve görüş mesafesinin nasıl kısaldığını hesaplayabiliyoruz. Batan cisimler başlığı altında göz hizasının nesne içindeki konumuna odaklanıyoruz. Somut yüzeyler boyunca eşit sıkıştırma olduğunda belirli bir açının altındaki nesneler artık çözülemez. Kaçma noktası bu sınırı temsil eder. Alt diyagramlar, perspektif görünümün ortografik görünüme dönüştürülerek bu açının nasıl hesaplandığını gösteriyor. Burada zemin ve tavan boyunca sıkıştırma oranı farklı olduğunda neler olduğunu inceliyoruz. Kademeli tavan sıkışması, nesnelerin üst kısımlarının önce kaybolmasına, kademeli zemin sıkışması ise alt kısımların önce batmasına yol açıyor. Orta senaryoda eşit sıkışma, hem üst hem altın birlikte kaybolduğu durumu temsil ediyor. Bu deneysel düzenekte koridor tavanına yerleştirilen ışıklar ve zemindeki golf topları kullanılıyor. Farklı yüksekliklerden çekilen fotoğraflar, ufuk kaçma noktasının konumunu ve ufuk boşluğunun nasıl oluştuğunu gösteriyor. Mesafe arttıkça topların belirli bir noktadan sonra zemine doğru battığını gözlemliyoruz. Ufuk boşluğu açıklamasında 7, 5, 3 ve 1 FT göz yükseklikleri için aynı koridor analiz ediliyor. Her fotoğrafta görüş alanı üst ve alt %50 olarak ayrılmış. Alt kısımdaki yakınlaştırılmış görüntüler, tavan çizgilerinin ve zemin yansımalarının ufuk çizgisine yaklaşma hızının yükseklikle nasıl değiştiğini netleştiriyor. Bu slide, önceki fotoğrafları soyutlayarak yalnızca renkli çizgilerle temsil ediyor. Üstte gerçek koridor görüntüleri, altta ise aynı perspektifin sadeleştirilmiş şemaları var. Böylece göz hizasının her durumda tam ortada kaldığını, ancak sıkıştırma nedeniyle çizgilerin dağılımının değiştiğini daha net görebiliyoruz. Burada tamamen şematik bir ortama geçiyoruz. Üst sırada farklı göz yüksekliklerinde koridor çizgilerinin nasıl sıkıştığı gösteriliyor. Alt sırada ise gözlemciden çıkan ışın demetleriyle bu çizgilerin açısal dağılımı veriliyor. Beyaz çizgiler görüş alanının sınırlarını ve ufuk boşluğunun konumunu tanımlıyor.
Bu tablolu slide, 7 fir ve v fiyetse zaman f göz yükseklikleri için mesafe sıkıştırma ilişkisini sayısal olarak veriyor. Üst ve alt alanlarda kaç eftelik bölümün çözümlenebildiği listelenmiş. Sağdaki koridor görüntüsü üzerinde bu mesafeler renkli çizgilerle işaretlenerek teorik hesap ile gerçek gözlemin nasıl örtüştüğü gösteriliyor. Benzer şekilde bu tabloda 5 Fatih ve 3 FT göz yükseklikleri için aynı analiz yapılıyor. Mesafe 8 katına çıktığında göz çizgisinin alt ve üstünde çözümlenebilen yükseklik aralıkları daralıyor. Alt kısımdaki not, D'nin hem gözlemci yüksekliğiyle hem de nesne boyutunun tersiyle orantılı olduğunu vurguluyor. Bu slaytta 8 Firte göz yüksekliği ile yalnızca 1 cm yükseklikteki nesnelerin aynı koridorda nasıl davrandığı inceleniyor. Tablo, 8-19 kat sıkıştırma seviyesinde yaklaşık 4,5 mil ve 97 fite gibi değerler veriyor. Alt görselde 90 husata 100 fiti bölgesinden sonra golf toplarının perspektif nedeniyle zemine batarak kaybolduğu net biçimde görülüyor. Son tabloda 8 kat mesafede göz çizgisinin yalnızca belirli bir aralığı çözebildiği tekrar sayısallaştırılıyor. 8 fiti ve 1 cm yükseklikleri için üst ve alt alan toplamları karşılaştırılıyor. Sağdaki koridor görüntüsü üzerinde bu teorik sınırlar çizgilerle işaretlenerek eğimden bağımsız olarak yalnızca perspektif ve açısal çözünürlüğün etkisi vurgulanıyor. Bu slaytta göz hizamız değiştikçe ufuk çizgisinin konumunun nasıl değiştiğini inceliyoruz. Tablodaki sıkıştırma oranları, zeminin ve gökyüzünün hangi oranda görüldüğünü gösterir. Tarla fotoğrafı ise perspektif çizgileriyle uzaklığa bağlı olarak nesnelerin nasıl küçülüp ufukta kaybolduğunu görselleştirir. Burada koridorda farklı yüksekliklerden çekilmiş fotoğrafları karşılaştırıyoruz. Baş ve hizası alçaldıkça zemini daha fazla, tavanı ise daha az gördüğümüzü fark ediyoruz. Alt diyagramlar göz yüksekliği ile ufuk boşluğu arasındaki ilişkiyi şematik olarak göstererek perspektifin geometrisini öğretir. Bu slide, gözlemci ile ufuk arasındaki mesafeyi dikey görüş alanı kaybı üzerinden hesaplamayı açıklıyor. Cetvelle yapılan ölçümde ufuk çizgisinin altındaki küçük bir yüksekliğin bile zeminde onlarca fitlik bilgi kaybına yol açtığını görüyoruz. Böylece perspektifin ölçülebilir bir olgu olduğunu vurguluyoruz. Burada 20 firtiyeci uzaktaki bir referans ışık veya top kullanılarak dikey görüş alanı kaybının açısal karşılığı hesaplanıyor. Tablo, farklı göz yüksekliklerinde alt ve üst görüş açılarını listeliyor. Sonuçta yaklaşık 60-65 derecelik dikey görüş alanında kaybın gözlemci yüksekliğinin yaklaşık 2 katı mesafeye denk geldiğini öğreniyoruz. Bu slide, kademeli sıkıştırma kavramını tanıtıyor. Gözlemci somut bir yüzeye yaklaştıkça aynı açısal büyüklükteki nesneler ufka daha hızlı batar. Formüller, ufuk mesafesini ve bir nesnenin ne zaman görünmez olacağını tanımlar. Saat kulesi örneğiyle aynı nesnenin farklı kısımlarının farklı mesafelerde kaybolabileceğini gösteriyoruz. Burada 1 milimetre ve 1 cm yükseklikten çekilen koridor görüntüleri karşılaştırılıyor. Ufuk çizgisinin göz yüksekliği azaldıkça ne kadar yakına geldiğini görüyoruz. Golf topları örneği ufuk çizgisinin aslında zeminden yalnızca küçük bir yükseklikte oluştuğunu ve bu nedenle uzak nesnelerin hızla ufukta kaybolduğunu öğretir. Bu slide, zeminin ufuk çizgisine göre çok hızlı yükseliyormuş gibi görünmesinin nedenini açıklıyor. Çizgiler kaldırıldığında çapraz perspektif çizgilerinin ufka doğru sıklaştığını fark etmek zorlaşır. Golf topları ve lazer deneyleri, zeminde gerçek bir eğim olmadan da batma etkisinin yalnızca perspektiften kaynaklanabileceğini gösterir. Burada aynı mesafedeki nesnelerin yüksekliklerinin ayrı ayrı haritalanmasıyla elde edilen eğriyi inceliyoruz. Çerçeve ikiye bölündüğünde üst ve alt bölgelerde bilginin nasıl sıkıştırıldığını görüyoruz. Sonuç olarak hem mesafenin hem de yüksekliğin bir zeta ile ters orantılı olarak ölçeklendiğini ve perspektifin doğrusal dünyamızı üstel bir biçimde temsil ettiğini öğreniyoruz. Bu slide, üstel yükseklik değişimini yarı logaritmik ve log-log grafiklerle açıklıyor. İnsan figürleri uzaklaştıkça boyutlarının nasıl hızla azaldığını gösteriyor. Aynı veriyi log-log eksenlerde çizdiğimizde aslında düz bir çizgi elde ediyoruz. Böylece gözlemlerimizin yüzey eğimiyle değil, ölçekleme biçimiyle ilgili olduğunu kavruyoruz. Burada koridor ve mağaza zeminlerinde görülen yansımalardaki eğim benzeri görüntüye odaklanıyoruz. Görüş alanı dış bükey bir mercekten geçtiği için çerçevenin kenarlarında bilgi kaybı oluşur ve bu da zeminin ortada hafifçe yükseliyormuş gibi görünmesine yol açar. Bu optik etki gerçek fiziksel eğimle karıştırılmamalıdır. Bu slide uzak bir koridordaki ışığın neden kısmen kaybolduğunu açıklıyor. Işık kaynağı alt görüş alanının açısal çözünürlük sınırının ötesine düştüğünde zemindeki küçük düzensizlikler veya öndeki nesneler tarafından engellenmiş gibi görünür. Böylece batma etkisinin yüzey eğiminden çok sınırlı çözünürlük ve perspektifle ilişkili olduğunu görüyoruz. Burada iPhone kamerasının yaklaşık 24 ünitesi
24 inç yükseklikte olduğu durumda koridor örneğini görüyoruz. Renkli çubuklar zeminin görünür kısımlarını ve ufka kadar olan sıkıştırmayı temsil ediyor. Hesaplamalar 500'ün isferentiti uzunluğundaki zeminin çok ötesinde bir ufuk mesafesi verdiği bir tel için ışığın bu yükseklikte rahatlıkla görülebildiğini gösteriyor. Bu slaytta kamera yüksekliği 12 inçe indiriliyor. Aynı koridorda ufuk mesafesi yarıya düşüyor ve renkli çubuklar zeminin daha büyük bir kısmının görüş alanını doldurduğunu gösteriyor. Buna rağmen 500 fetlik zemin hala ufkun gerisinde kaldığından ışık kaynağı görünür durumda. Yalnızca daha sıkıştırılmış bir bölgede yer alıyor. Burada kamera neredeyse zemine 1000 cm yüksekliğe yaklaştırılıyor. Görsel zeminin yalnızca birkaç karo boyunca uzandığını ve ufkun yaklaşık 95 feette oluştuğunu görüyoruz. 500 feetlik koridorun geri kalanı, alt görüş alanının çözünürlük sınırının altında kaldığı için ışık kaynağı artık görünmez hale geliyor. Batma etkisi böyle oluşuyor. Bu slide aynı prensibi deniz kıyısındaki bir gemi örneğine uyguluyor. El feneri yerine gemi yerleştirildiğinde dalgaların oluşturduğu görsel zemin ufka çok yakın bir seviyede sıkışıyor. Kamera alçaldıkça gemi önce alt kısmından başlayarak ufuk çizgisinin altında kayboluyor. Böylece gemi batması olgusunun da perspektifle açıklanabileceğini görüyoruz. Burada mağaza zemininde aynı perspektif modelini kullanıyoruz. El feneri zemine çok yakın bir yükseklikte konumlandığında ufuk çizgisine kadar olan görsel zemin onu tamamen maskeliyor. Renkli çubuklar ve perspektif çizgileri ışığın neden görünmediğini nicel olarak açıklıyor. Bu yüzey eğiminden bağımsız bir optik sonuçtur. Bu slaytta koridor yerine açık hava zemini kullanıyoruz. Kamera yine çok alçakta ve el feneri ufuk çizgisine yakın bir konumda. Gökyüzü arka planı değişse de ışığın zeminin altında kaybolması aynı prensiple gerçekleşiyor. Böylece kapalı alan ile açık alan arasında perspektif açısından bir fark olmadığını vurguluyoruz. Son slaytta tarladaki traktör örneğiyle modeli tamamlıyoruz. El feneri artık traktöre dönüşüyor ve uzaklaştıkça önce alt kısmı, ardından tamamı ufuk çizgisinin altında kayboluyor. Bu, dünyanın eğriliğini değil, görsel bilginin mesafeyle nasıl sıkıştırıldığını gösterir. Eğitim amacıyla perspektifin rolünü netleştirmeyi hedefliyoruz. Bu slaytta görme kavramını tekrar hatırlıyoruz. Dünyayı açısal boyutta görürüz. Uzaklaştıkça cisimler küçülür ve sonunda ufuk çizgisine sıkışarak kaybolur. Bu süreçte kaçma noktası, batan cisimler, perspektif içindeki küçük engeller ve ışığın yukarı doğru kırılması birlikte çalışarak gözlemi şekillendirir. Burada koridordaki golf toplarıyla mesafe açısal boyut ilişkisini inceliyoruz. Toplar ufuk çizgisine yaklaştıkça görüntüleri küçülür ve zemindeki küçük bir engel belirli bir uzaklıkta topun alt yarısını tamamen gizleyebilir. Bu, perspektif içinde küçük engellerin uzak nesneleri nasıl örtebildiğini nicel olarak gösterir. Bu slide, koridorun sonunda yer alan küçük bir ışığın neden görünmediğini açıklıyor. 0,4 inçlik bir ışık kaynağı ve bir yay dakikalık çözünürlüğe sahip gözlemci için 60 feet uzaktaki yalnızca 1,7 metre yüksekliğinde bir engel, 360 feet uzaktaki ışığı tamamen gizleyebilir. Böylece çok küçük yükseklik farklarının bile görüş hattını kesebileceğini görüyoruz. Aynı prensibi bu kez deniz üzerindeki bir gemi için uyguluyoruz. 6 feet'i göz yüksekliğinde, 20 mil uzaktaki 250 feet'lik bir gemiyi gizlemek için göz çizgisinin yalnızca 0,25 mil üzerinde, yaklaşık 3 feet'e yüksekliğinde bir dalga yeterlidir. Bu, dalga boyu küçük olsa bile açısal boyut nedeniyle geminin tamamen kaybolabileceğini gösterir. Bu özet slide, görme kavramının 3 temel sonucunu tekrar vurgular. Mesafe arttıkça cisimler küçülür, küçülen cisimler kaybolur ve bu kaybolma süreci kaçma noktası, perspektif engelleri ve kırılma gibi ikincil etkilerle hızlanır. Devam eden slaytlarda özellikle kırılmanın ayrıntılarını inceleyeceğiz. Şimdi ışığın yukarı doğru kırılmasına odaklanıyoruz. Farklı yoğunluktaki hava tabakaları ışığın yukarı bükülmesine ve görüntünün gerçek konumundan daha aşağıda görünmesine yol açar. Bu etki kademeli veya ani olabilir. Görüntüyü sıkıştırır, alt kısımları aşağı iter ve düz çizgi varsayımına dayalı yükseklik yorumlarını ciddi biçimde bozar. Lake Pontchartrain üzerindeki enerji hatları, kırılmanın ufuk algısını nasıl değiştirdiğini gösteren iyi bir örnektir. Ortogonal çizgilerle gerçek ufuk belirlenebilir. Fotoğraflar karşılaştırıldığında kırılma arttıkça görünen ufuk çizgisinin gerçek ufuktan daha aşağıya kaydığı görülür. Böylece aynı yapılar farklı günlerde farklı yüksekliklerdeymiş gibi algılanır. Bu slaytta köprü örneğini tersine çevirerek güneşin batışını modelliyoruz. Eğer yukarı doğru kırılma yaygınsa güneşten gelen ışık da benzer şekilde bükülür ve güneş yalnızca perspektifle açıklanabilecek zamandan daha erken ufkun altına iner. Böylece gözlemcinin konumu, kırılma ve perspektif birlikte değerlendirilmelidir.
Burada aşağı serap olgusunu inceliyoruz. Ani yoğunluk değişimi kritik açıya ulaşıldığında tam iç yansımaya yol açar ve uzak manzara su yüzeyinin altında bir ayna gibi görünür. Bu durum gerçek ufuktan daha aşağıda ikinci bir görünen ufuk oluşturur ve özellikle su hattının beklenenden daha yakın görünmesine neden olur. Standart kırılma modelinde nesnenin ufuk mesafesinin ötesinde olduğu varsayılır ve kalan kısmı için belirli bir yukarı kırılma oranı kullanılır. Hesaplamalar, eğrilik formülünün çoğu durumda gözlemci yüksekliğini abarttığını ve 7 mil gibi uzaklıklarda bile kaybı tam açıklayamadığını gösterir. Bu nedenle gerçek atmosfer koşullarını dikkate almak kritik önemdedir. Bu slide, farklı coğrafi örneklerle kırılma kaynaklı yükseklik kayıplarını sayısallaştırıyor. Deniz Feneri, Sien Kulesi, Blackpool Tower ve Willis Kulesi için gözlemci yüksekliği ve mesafe kullanılarak beklenen kayıp hesaplanıyor. Sonuçlar, fotoğraflardaki eksik yüksekliklerin standart kırılma modeliyle büyük ölçüde uyumlu olduğunu gösteriyor. Şimdi iki dağ zirvesi örneğine geçiyoruz. Mount Rainier ve Mount St. Helens. Rainier 2 kat daha uzak ve daha yüksek olmasına rağmen fotoğrafta daha küçük görünmektedir. Bu durumu anlamak için önce perspektif diyagramlarına dönerek açısal boyutun mesafeyle nasıl değiştiğini ve kırılmanın bu algıyı nasıl etkileyebileceğini analiz etmemiz gerekir. Bu koridor diyagramında gri ve sarı blokların perspektif içindeki konumlarına dikkat ediyoruz. Tüm bloklar aynı fiziksel boyutta olsa da uzaklaştıkça açısal boyutları küçülüyor. Kaçma noktasına yaklaştıkça blokların yüksekliği ve genişliği hızla azalıyor. Bu da uzak nesnelerin neden daha küçük ve sıkışık göründüğünü görsel olarak açıklıyor. Burada gözlemci yüksekliği düşürülmüş bir perspektif görüyoruz. Aynı bloklar ve koridor korunurken göz çizgisi zemine yaklaştıkça zemine yakın nesnelerin ufka doğru daha hızlı kaydığı fark ediliyor. Bu özellikle alçak gözlemci konumlarında küçük engellerin ve zemin dalgalanmalarının görüş hattını nasıl daha kolay kesebileceğini gösterir. Bu slide, tüm blokların aslında aynı ortografik boyutta olduğunu vurguluyor. Sarı blok, gri bloktan 2 kat uzakta olduğu için açısal boyutu yarıya iniyor. Eğer sarı blok 2 kat daha büyük olsaydı, aynı açısal boyuta sahip olurdu. Gözlemci yüksekliği azaldıkça bu düşüş eğimi dikleşir ve nesneler daha hızlı batar gibi görünür. Mount Rainier ve Mount St. Helens örneğine geri dönüyoruz. Devir oranı iki dağın açısal boyutlarının benzer olmasını beklememizi sağlar. Ancak Rainier 2 kat daha uzakta olduğu için aynı açısal boyutu korumak adına çok daha yüksek olmalıdır. Diyagramlar, yükseklik ve mesafenin birlikte algılanan büyüklüğü nasıl belirlediğini görselleştirir. Bu devam slaytında Rainier Dağı için kırılma kaynaklı olası yükseklik kaybını hesaplıyoruz. 104 mil mesafede standart yukarı kırılma varsayımı yaklaşık 2996 feet'lik bir kayba işaret eder. Harita üzerinde iki zirve arasındaki büyük su kütlesi gösterilerek özellikle göl ve nemli hava üzerindeki emisyonun kırılmayı nasıl artırabileceği vurgulanır. Son özet, slaytımız görme kavramını tekrar hatırlatır. Mesafe arttıkça cisimler küçülür, küçülen cisimler kaybolur ve bu süreç kaçma noktası perspektif engelleri ile kırılma etkilerinin birleşimiyle yönetilir. Böylece gözlemlerimizi değerlendirirken yalnızca geometrik uzaklığı değil, atmosfer ve bakış açısını da hesaba katmamız gerektiğini görüyoruz. Kapanışta görmenin fiziksel sınırlarını hatırlatan ayetlere yer veriyoruz. Metinler, insan gözünün sınırlı olduğunu, mutlak hakikatin ise gözle değil, vahiy ve akılla kavranabileceğini vurgular. Böylece bilimsel gözlemlerimizi yaparken aynı zamanda entelektüel tevazu ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmemiz gerektiğini hatırlıyoruz.